ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdayız. Bütün hanımların, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Arzucuğum, senin de Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun. Ben bugün protesto ediyorum. Ülkede kadınlar öldürülmeyene kadar hiç kutlamayacağım. Çok Haklısın. sinir geldi bana yani gerçekten. En azından öyle bir ceza biraz daha çoğalınca falan daha çok ceza alacakları vakit o zaman kutlayacağım. Haklısın, yerden göğe kadar haklısın. Biz bu konuda, cezaları, Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddeleri değiştirmeden diyorsun, gerekli kadın katillerine, kadını dövenlere, şiddet uygulayanlara Evet. gerekli ceza verilmeden, kutlamayacağım diyorsun. Senin proteston da böyle. Çok haklısın. Peki dostlar, hepinize merhaba. Merhaba. Dilek Şenyurt burada, Almanya Frankfurt'tan. Özel abonem. Hoş geldin Dilek. Simon Enid burada. Simon'a da merhaba diyelim. Tunzele merhaba. Eee, Servin işi sağlam Adana'dan herkese iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar. Osman Ulus'tan. Osman'ın yorumları son derece doğru her zaman. Osman arkadaşımız da burada. Ve Arzu ile birlikte bugün gündüzleyin şöyle bir konuların üzerinden geçtik. Telefonda konuştuk. Şimdi konuşmaya, yorumlamaya, anlatmaya başlayalım. Siz de yorumlarınızla bize katkıda bulunun ve başlarken söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen beğen yapmayı ihmal etmeyin. Bizler için sizin beğen yapmanız, sizin bize katkıda bulunmanız çok önemli ve abone olun lütfen. Çok kıymetli, çok değerli bunlar. Sevdiklerinize bizi tavsiye ederseniz kanalımızı daha da mutlu oluruz dostlar deyip başlayalım. Serenay Sarıkaya ile başlayalım mı? Başlayalım. Mustafa Ağda magazin muhabiri, söylemezsem olmazdayken bizim muhabirimizdi. Cevval bir arkadaş. Haber için uykusuz kalan, oradan oraya koşturan bir arkadaş. Havalimanında gelen bütün ünlüleri gidiyor, yakalıyor ve onlara mikrofon uzatıyor. Serenay Sarıkaya'ya uzatmış ve Serenay Sarıkaya seni haklı çıkardı. Hadi sen anlat. Evet, soruyorlar. Daha önceki yayınımızda bu haberin üstüne konuşmuştuk. Ben de Serenay. BB'mi süreyim müsaade edersen. Evet, sür tabii. Evet. Sürmedin mi? Sürmedim ya. Bir O kadar yoğunluk belli gidiyor. oluyor ki. Olur Sür. olur doğru. Evet Bak ben dinliyorum. neler sürdüm, neler Evet. neler. Evet sen Ben bayağı. de o haberin üstüne hani ben evlenmelerini hiç düşünmediğimi ve böyle bir Evet, evliliğin gerçekleşmeyeceğini, evet, gerçekleşirse çok büyük sürpriz olacağını söylemiştim. Bugün Serenay'ı görmüşler havalimanında ve konuşmuşlar. Diyor ki hayır öyle bir şey yok diyor. Öyle bir şey olsa herhalde benim haberim olurdu diyor. Hiç öyle bir düşüncemiz yok diyor. evet, Aynen düşündüğümüz gibi. evet. Mehmet Üstündağ Ece Erken'in programında haftada bir iki gün yorum yapan bir arkadaş, gazeteci arkadaş. O bir kendi arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde Mert Demir'in de orada olduğunu ve orada tanıştıklarını söylemişti. Ve Mert Demir'in Serenay Sarıkaya evlilik teklif edeceğini ve bu yaz evleneceklerini ağzından kaçırdığını, kendisine anlattığını daha doğrusu, kendisine anlattığını söylemişti. Biz de burada seninle konuşmuştuk. Sen inanmıyorum böyle bir şey demiştin. Evet, sen de tasvir etmiştin hatta. Hareketini Evet, yapmıştın. Gitsin 2 dakikada ona hiç tanımadığı birine neden anlatsın, bunu mu söyledi, onu mu söyledi, mümkünatı yok demiştin sen de. evet, evet. Yeni tanıştığı bir insana niye anlatsın demiştim. Doğru söylüyorsun. Bunun doğru olmayacağını bu haberin konuşmuştuk. Mehmet Üstündağ'da hatta biz kibar yorumcular olduğumuz için sen ve ben ya kusura bakma çok eleştirdik seni ama yani bu bize böyle geliyor. Gerçek değilmiş gibi hissediyoruz demiştik. Ve haklı çıktık. Serenay Sarıkaya senin de demin söylediğin gibi havalimanında öyle mi? Nereden çıkardılar bilmiyorum. Çok tuhaf gerçekten. Olsa benim haberim olur diye yanıtladı. Sanki Serenay Sarıkaya bunun sorulmasını bak burada ben başka bir şey hissettim. Serenay Sarıkaya'nın Paris'ten dönüşü yeni değil ki ya. Serenay Sarıkaya Paris'ten 3 gün evvel falan döndü. Biz Serenay Sarıkaya'nın Paris'ten dönüşüyle ilgili bir konuştuk mu seninle? Bir şey yaptık mı?
Konuştuk, şort mort giymişti. Paris'ten dönüşü değildi, pardon, bir önceki O İtalya'ydı. Konuşmadık İtalya'dan öyle. dönüşüydü o. Yani yine de ben sanki daha önce dönmüşüm. Yani burada bir kasıt var. Bunu yalanlamak için sanki Serenay Sarıkaya. Çünkü bir de şöyle bir şey oldu bak. Mustafa Ağda bu röportajı yapan muhabir arkadaş birkaç değişik şeyler daha sordu. Onları hep geçiştirdi ama bu konuda konuştu, bayağı konuştu. Yani bu konuda içini döktü adeta. Hı Bu hı. evlilik konusunda. Serenay Sarıkaya Eee, evliliği istemiyor bir kere. Benim anladığım evlenmeyi düşünmüyor ve istemiyor ve evlilikle anılmak da istemiyor. Galiba işlerini olumsuz etkileyebileceğini de düşünüyor. Çünkü yazı kapalı. Yazın evleniyormuş Serenay Sarıkaya. Yazı kapalı. Yaza dönük bir şey teklif etmeyelim diye düşünebilir para akıtacak firmalar. Çok doğru. Yani, ve, bundan mı rahatsız oldu? Yani sanki oraya bizim Mustafa, Ağda gazeteciyi de onlar çağırmışlar. Serenay Sarıkaya'nın takımı, ekibi Olabilir, çağırmış çok gibi. doğru. Çünkü Bunu üstünden zaman anlatsana. geçmişti. Üstünden de zaman geçti. Eee, yani onu çıkarıyorum buradan. Çok doğru bir tespit, biliyor musun? Hiç bu yönden bakmamıştım ben. Ben dedim ki ne alaka yani kaç gün oldu bu? Niye dedim bunun açıklamasını yapıyor? Üstüne çünkü bir sürü haber yapıldı vesaire. Ama hiç bu yönden bakmamıştım. Çok doğru çünkü evlilik vesaire oldu mu iş teklifleri azalır. Yazın atıyorum gelecek olan proje gelmez, sinema teklifi o bu. Kızın yazın düğünü var diye onlar bir ekarte edilir. O yüzden onların önünü kapatmak istemiş olabilir. Evet, yani, gerçekten de böyle olduğuna inanıyorum. Hakikaten şimdi daha çok inanıyorum. Onun, öyle bir şey olmadığını, eee, bu sözlerle yalanlamak istedi ve yalanladı. Hımm. Sonra çünkü başka şeyler de soruyor Mustafa Ağa'da. Onları geçiştiriyor. Mert Bey oraya da çiçek gönderdi mi diye çok güzel bir şey soruyor mesela. Tamam esprili ama, Mert Demir her sabah Serenay'ın evine çiçekle ve kahveyle gidermiş. Kendisi anlatıyor Mert Demir. Her sabah evine kahve, ve çiçekle gidiyor. Herhalde o meşhur Starbucks'a uğruyor. 2 kişilik kahve alıyor. Ondan sonra da bir demet çiçek alıyor. Sevgilisinin evine öyle gidiyor. Bir de buradan da şeyi öğrendik. Ayrı ayrı evlerde yaşıyorlar. Daha mı iyi? Aşkı uzun ömürlü mü olur ayrı ayrı evlerde Bence de yaşamak? yani. Bence aynı evde olunca herkes bir sıkılıyor kendinden. Çok güzel. Bir de öyle kahve falan alıyorsa ben mesela direkt aşık olurum bana kahve alan adama. Direkt en A! hassas noktam kahve. Hele ki sabah kahvesi çok önemli. Üst üste 3 tane falan içiyorum. Çok tatlıymış. Vallahi. Senin gönlünü çalmak Fener gol mü attı Fenerbahçe? Samsun gol mü attı? Samsun gol atmış. Samsun Fenerbahçe maçı var. Ekranda bir şey. Şimdi Fener mi attı? Şimdi Fener attı 1-1. 1-1. 1-1. Şimdi Fenerbahçe attı 1-1. Peki. Seni yani tavlamak kolaymış. Aslında bu tabii burada söylemek çok iyi bir şey değil. Ben gıda maddelerine karşı bir hassasiyetim var. Galiba rahmetli babamdan dolayı. Babam bana her şeyi çok bolcana alırdı. Atıyorum bir gece karpuz istemiştim, bulamamıştı. O zaman her yer açık değil. Bir kamyon karpuz, bir kamyon kavun gelmişti. İşte ben Hadi hiçbir canım. şeyi vallahi ertesi çünkü çıktı aradı adamcağız bulamadı. Orada benim babamın herhâlde beni çok sevdiğini falan hissetmiştim. Şimdi bana git takı tuku al, bir şey al, çok hoşuma gitmez ama mesela benim sevdiğim 1 kilo peyniri al, aşık olabilirim o adama ben. Bunu da Çok inşallah güzel ya. kimse izlemez. Çok bana A! kutsal geliyor bir gıda maddesi almak. Bence alt beyinde babayla ilgili bir şey. Çünkü babam ne istiyorsam alıyordu ve hep böyle çok fazla alıyordu. Atıyorum muz mu? Bir çuval. Elma, portakal mı? Çuvallarca falan. O bana çok kutsal bir şey gibi geliyor. Ne güzel. Ne güzel. Ünlü oyuncunun milyarlık konağı yok, milyarlık değildir canım. 200-300 milyonluk vardır o ev, değil mi? Ben daha fazladır. Riva'da 500 milyon Evet, var evet. mıdır? Daha fazladır. Yani çok güzel bir ev. Tabii, oyuncunun önce şeyi söyleyeyim, neden yandı? Onu Arzu Altıntaş öğrendi. Biraz sonra konuşacağız. Ünlü oyuncunun,
evi neden yandı? Riva'da, İstanbul'un doğanın ortasında ve Karadeniz kıyısındaki. Benim kız arkadaşım almıştı onun yan evini. Öyle mi? 15 sene oluyor, 900.000, 1.200.000 dolardı, pardon. $1.000.000'dı. O zaman 15 sene önce. a! Evet. Evet, Aslan Karalar, oyuncu Aslan Karalar'ın evi neden yandı? Best Model of the World birincisi ve dizilerde oynayan bir oyuncu. Evi neden yandı? Bu Arzu'nun özel haberi, neden yandığını öğrendi. Onu biraz sonra konuşalım arkadaşlar. Ya bu İrem Derici, ben İrem Derici'yi seviyorum. O da beni çok seviyor. Sağ olsun. Bana güzel şeyler de yazıyor DM'den. Ben de hakikaten başarılı buluyorum. Fakat İrem bugün biraz abarttı. Senin 5 Dakika Magazin isimli o güzel Instagram hesabında gördüm haberi. İrem biraz abarttı. Burcu Güneş'le Demet Akalın polemiğine bulaşmıştı ya, Demet'i Hı hı. destekliyordu. Senin kullandığın haberde İrem'in sözlerini okuyunca ya dedim İrem bu kadar da yapma ya dedim. Yani severiz, sayarız İrem'i ama yazdıkları hoş değil. Yani o 3 harfli yazıyor yan yana o çirkin küfür haberini. Bilmem ne bilmem ne sahtekarı diyor. Andaval Andaval diyor, Andaval ondan sonra. Andaval Kürcü diyor, Andaval Kürcü. Yani ne bileyim, böyle daha başka kelimeler de yazmış. Burcu da ona çöpsün diye cevap vermiş. Yani böyle seviye aşağı düştü. Ne Evet, diyorsun? evet. Ben de hep korurdum. Yani çok natural olduğunu falan düşünürdüm. İrem Derici'nin yaptığı her saçmalığın arkasında durmuş bir insanım. Ama bana da çok fazla geldi artık. Ben şeyi sevmiyorum. Herhangi bir kavgada çiğliği sevmiyorum. Çok fazla abartı geldi bana. Yani hani küfürle kendini ifade etmesi, küfür kullanması her ne olursa olsun ve bugün Dünya Kadınlar Günü hani diyoruz ya. Hani Evet, bir kadının bir kadına şiddeti var burada. Ama Burcu'dan, ama İrem'den, ama İrem'den Burcu'ya, ama Burcu'dan İrem'e. Çok çirkinleşti artık yani. O Cennet Mahallesi formatına döndü. Çok çirkin. Yani bu kadar ünlü insanların biraz topluma da örnek olması gerekiyor. Şimdi o diyecek bana ne toplumdan bilmem ne. Ama gerçekten o durumları geçtik yani. Hani o küfürler, o hakaretler çok çirkin durmaya başladı ki ben hep onu savunurdum. Hep bir natürel bir tarafı olduğunu, çok açık yürekli olduğunu, hatta bir önceki yayınımızda konuşmuştuk. Bence dedim kamera arkasında oynayan insanlardan daha iyi demiştim ama yani bu kadar da değil ya. El insaf yani biraz sansür ya. Biraz yani. evet, evet, Kötü yani duruyor, çirkin duruyor, yakışmıyor. yakışmıyor ya. İrem uzak dur ya, bu polemikten uzak dur. İlla bu polemiğe girmen şart değil. Verdin desteğini zaten. Hı Yani, hı. söyleyecek sözün de kalmadı ki sinirlisin o konuda, ve sinirini de böyle ortaya dökmek senin için iyi değil yani İrem, yapma bunu. Yapma, yapma, yapma. Hakikaten iyi durmuyor ve bitsin artık bu polemik de yani kabak tadı verdi zaten. Evet, Çok. yani karışmayan kalmadı. Bir sen bir Evet ben ya, kaldık karışmayan. O girdi, evet. o girdi, o girdi. Kocaman bir olay oldu yani. Çok saçma ya. Hani işinle cevap verirsin, bir şarkını yayınlarsın. Kaç milyon izlenmiş, öteki yayınlar, öteki yayınlar. O kadar kişiliğe hakaret etmeye gerek yok yani. Ve meslektaşsınız ya. Burcu Güneş de çok güçlüymüş aslında. Yani Evet. burada haksız olabilir Burcu Güneş. Çünkü durup dururken meslektaşına, bir şeyde, biraz sert konuştu, ağır konuştu ama o da onun fikridir. O da onun söylemidir. Her Ama neyse. muazzam bir ses. Kötü bir şey söylemedi ki. Bir ego savaşına girdi. Dedi Evet. kardeşim benim sesim bu, bunun sesi bu. Ben buyum. O da bu dedi. Yani çok nezaketle söyledi. Ama onun üstüne küfürler, hakaretler olabilir ya. Ben de şimdi kendimi dünyanın en güzel, en şahane insanı hissediyor olabilirim. Kardeşim ben hepinizden güzelim derim. Hepinizden daha iyiyim derim. Çıkıp bana küfür mü etmeleri gerekiyor? En fazla Olmaz. deli bu dersin. Çekilirsin ya da dersin ki evet biraz güzel, az güzel, orta güzel yorumunu yaparsın yani. Hani Burcu Güneş de gerçekten çok iyi bir ses yani. Üstüne birkaç kişi daha var yani onunla aynı segmentte, aynı seviyede olan. Hani kötü bir şey de söylemedi. Sadece egosuyla bir söz etti yani. Edemeyecek mi? Aynen öyle. Yapamayacak mı? Aynen öyle. Afra Saraçoğlu'nun Paris'i fethetmesi,
enteresan, onu konuşacağız arkadaşlar. Afra Saraçoğlu dün akşama damgasını vurdu. Onu konuşacağız. Biraz sonra o konuya geleceğiz. Caner'i gördüm. Caner Tuzcu, moderatörüm ve özel üyem. Caner, başın sağ olsun tekrar güzel kardeşim. Şu an okudum. Evet. Ay başın sağ olsun Caner. Caner Dostlar sağ babasını olsun demiş. Herhalde kaybetti babasını. babasını kaybetti Caner. Babasını kaybetti. Caner güzel Of, Allah kardeşim. sabır versin. Allah sabır versin Caner. Bu hayat böyle Caner. Ne yapacaksın? Hep bir bahane. Ben de babamı zatürreden kaybettim Caner. Bugün babamın ölüm günü benim de. Ölüm günü, Ya. yıl dönümü. Mekanları cennet olsun. Mekanları cennet olsun. 2008 senesi 8 Mart'tı. Ne yapacaksın? Allah öyle bir sabır veriyor ki alışıyor insan bu Evet. kayıplara. Maalesef alışıyoruz. Acı ama işte acıyla yaşamayı öğreniyoruz. Yarın bir Evet. gün bizler için de aynı şeyi söyleyecekler. Bu dünya böyle. Onun için Caner, metin olman lazım. Allah sabır versin güzel kardeşim. Amin. Amin. Evet. Peki dostlar, Veliaht dizisi final kararı aldı. 24. bölüm reytingler 24. bölümdü 5 Mart'ta ve düşük geldi. Yine düşük geldi. 2 bareminde geldi. Akın Akınözü, Serra Arıtürk başrolde. Veliaht dizisini sevenler üzgün. Dizi yayından kalkıyor. Samsun ikinci golü attı. Samsun ikinci golü attı Fenerbahçe'ye. Samsunspor İstanbul'da oynanan maçta şu anda Fenerbahçe'ye ikinci golü attı. Sevinmeyeyim de gıcık olmasınlar bana. Evet. Evet. Monica Bellucci çok güzel bir İtalyan kadın. İtalya'nın, Avrupa'nın çok başarılı bir sinema oyuncusu. Aynı zamanda bir Hollywood yıldızı. İtalya'dan çıkıp Amerikan sinemasında kendisini kabul ettirmiş. Çok değerli bir oyuncu. 62 yaşında günümüzde. Monica Bellucci. İlk çocuğumu diyor 40 yaşında. Sen demin dedin ki bu yaşta anne olmam artık. Bak dinle. İlk çocuğumu 40 yaşında, ikincisini 45 yaşında doğurdum. 50 yaşımda James Bond filminde oynadım. Hiçbir şey için 20'sinde olmak istemezdim. Hiçbir şey için 20 yaşında olmak istemezdim diyor. Yani Monica Bellucci o Matrix filmlerinde filan bütün dünyaya 2000'li yıllarda aslında Molena filmi var onun 80'li yıllarda dünyayı hayran bıraktığı. The Passion of the Christ filmi var. Pek çok başarılı filme imza attı. Ya kadın 50 yaşında, 52 yaşında James Bond'un kızlarından oldu yani. O James Bond kızını oynadı. O kadar bakımlı, o kadar özgüvenli bir kadın. Röportajlarında hep kadınların yaş aldıkça daha özgür ve güçlü hale geldiğini savunurum Monica Bellucci. Peki yani 20'li yaşlarda bir şey başarmak istemezdim. Asıl şimdi başarıyorum. Asıl bu yaşlar önemli diyor kadın için diyor. Katılıyor musun? Ben çok katılıyorum. 20'li yaşlarımda ben çok aptaldım yani. Çok Ya daha saftım. estağfurullah. O yüzden şimdiki aklımı çok seviyorum. Şimdiki zekamı, tecrübemi. Keşke işte herkes söylüyordur herhalde. Şimdiki tecrübem ve aklım 20'li yaşlarımda da olsaydı diye ama olmuyor. Bence de bir kadının en güzel yaşı 40'ından sonra ama Türkiye'de biliyorsun ama gerçi dünyada da biraz öyle de Türkiye'de daha bir beter. İşte kadın 30'u geçtikten sonra yaşlı muamelesi görüyor. Bir sürü şeyler söyleniyor falan filan. Ama bence bir kadının en güzel yaşı 40 ve 40'tan sonrası. Çünkü çok kendini tanıyorsun, çok hayatı biliyorsun. Ne istediğini tam olarak biliyorsun. En iyisi de ne istemediğini 500 metre öteden görsen anlıyorsun. O yüzden çok güzel bir şey. Katılıyorum ben. Çok doğru. Erkek de yaş aldıkça olgunlaşıyor elbette ama bu kadınlar için kadınlar çünkü kolay kandırılıyor. Hı Her hı. her anlamda kolay. İş hayatında da öyle, kendi yöneticileri tarafından da öyle,
ticaret yapıyorsa rakipleri tarafından da öyle, aşk Öyle. hayatında erkekler tarafından. Yani hayatı anlamaları için aile içinde de öyle. Miras konularında falan kadınlar hep kandırılıyor aile içinde. Hı Eee, hı. kadınlar, benim de şöyle bir sözüm var, en güzel yaşı kadının her anlamda 50 yaştır. Ben de öyle düşünüyorum. Yani 45 sonrası diyelim, 45-50 filan. 40 yaş da iyi bir yaş olgunlaşmak için ama yine de biraz daha, kadın yani bazı kadınlar için erken, her anlamda hayatı anlamış olmak için bir 5 yıl daha. Ben Eee, çok anladım vallahi, çok. Benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmediği için ben inanılmaz anladım. Yani şu son 10 sene hayatı çözümleme senem oldu ve anlama senem. Çok olgunlaşmış ve zekâmın en azından o saflık derecesinden biraz zekâ durumuna doğru gittiğini düşünüyorum. evet, evet, 20'li yaşlarda şunu hepimiz yaşıyoruz, görüyoruz hepimiz. Eee, yani, genç erkekler ve genç kızlar 20'li yaşlarda 25, 24, 18, 19 yaşlarında filan hep böyle bir konu açıldığı zaman, kendilerinin de dâhil olacağı bir konu açıldığı zaman kendi düşüncelerinin en doğru olduğunu Evet. zannediyorlar. Allah nasıl orada bir şey veriyor, değil mi? Bir özgüven Evet, veriyor, değil mi? Yani evet. kendilerini orada çok güçlü, çok aydın filan zannediyorlar Tabii, ve, tabii. Benim bunu 2 yeğenim işte, sözünü balla kesiyorum. estağfurullah. Batın, Lara sen de konuştun. Bütün fikirleri onlarınkiler en doğru gibi geliyor. Senle telefonda konuşturmuştum ya çok Evet, evet, absürt bir evet. mesele için. "Doğru olan bu çocuğum." demiştik. Hayır, o kendi bildiğinin doğru olduğunu düşünüyor. Oysaki sen o yolu 100 kere gittin geldin, hayatı öğrendin, neyin olup olmayacağını görüyorsun. Ama şimdi o yaşta ben de öyleydim. Benden büyükler bana bir şey söylediğinde mümkünatı yok dinlemezdim. Acayip inat bir tiptim. Kendi bildiğim doğruydu. Ama şimdi hayatta şunu öğrendim. Mesela senin ne düşündüğün, senin bir konuda ne, fikir bana sunabileceğin, etrafındaki 3-5 kişinin daha ne dediği çok önemli. O üçünün beşinin ortalamasını alıp doğru olanı bulabiliyorsun. O yüzden çok mantıklı Bellucci'nin dedikleri. Aynen, çok mantıklı. Evet, biz buradan bunu çıkaralım. Gençler ne olur kendi kafanıza gitmeyin, kafanızın dikine gitmeyin. Evet, Mutlaka büyüklerinizin, fikrini alın ve, çok güzel bir şey söyledin. Yani 3-5, tecrübeyi, alıp onları süzün. Onlarla, şey yapın, fikir jimnastiği yapın. Güvendiğiniz 3-5 kişinin fikrine başvurun. Hadi 3-5 fazla oldu. Anneniz, babanız, bir de teyzeniz ya da amcanız. Mutlaka fikirlerini alın. Kendi kafanızın evet. dikine gitmeyin. Peki, dostlar, beğen yaparsanız çok seviniriz ve abone olursanız, bizim için çok önemli. Sizlerin bize katkıda bulunmanız. Özel üyem de olabilirsiniz, özel abonem de olabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmek ve, bize her türlü, katkıda bulunabilirsiniz, dilerseniz. Peki, özel üyelerime bir sesleneyim müsaade ederseniz. Dilek Şenyurt burada mı acaba? Demin geldi Frankfurt'tan Dilek Şenyurt. Gördüm ben burada. Burada değil mi? Hı Dilek burada, hı. evet. Dilek, Caner'le sohbette. Eee, Caner burada. Özel abonem ve moderatörüm Caner burada. Nelly Manzano gelmedi. Arjantin'den Nelida'ya biz buradan yine de gelmiş gibi hola diyelim. O bizi sonra izleyecek. Nelly Manzano, Delfino Di Masio Şili'den. Delfino Di Masio'ya da selam vermiş olalım ve Süreyya Diker, Süreyya Hanım kendisi son derece olgun bir hanımefendi, son derece bilgili, kültürlü ve bizi yıllardır takip eden bir magazin sever. Süreyya Hanım'a da merhaba demiş olalım. Merhaba Burada değil şu herkese. anda. Evet, bugün günlerden pazar. Bugün günlerden pazar. Yarın pazartesi, yarın da beraberiz Arzu. A! Peki, Evet, ben yarını unutmuştum. peki. Afra Saraçoğlu'nu konuşacağız. Afra Saraçoğlu Paris'i yaktı. Bu arada Karadeniz kıyısında İstanbul'un çok güzel bir sahil kesimi Riva'da evi yanan ünlü oyuncunun evi neden yandı? Aslan Karalar neden yandı? Biraz sonra Arzu Altıntaş özel aldığı
bilgileri aktaracak bize. Mert Ramazan Demir'in dizisi Fikirtepe'de varoş kısmında çekiliyormuş. Fikirtepe senin yaşadığın yer değil mi? Evet. Ama sen orada rezidanslarda yaşıyorsun. Evet Modern ama binalarda. Sen öyle bir 40 yer 40 40 katlı apartmanda yaşıyor. Kaç katlı senin rezidansın? burası 22 kat, yan taraf da 22 kat. Öyle bir Fikirtepe'de öyle yerde bir yer kalmadı. En aşağıda kaldı bazı yerler. Orada mı? Hemen orada. gidiyorum yarın. Orada. Varoş çünkü bildiğin varoş fotoğraflarını gördüm. Delikanlı dizisi. Yani yoksul bir mahallede çekiliyor. Neden öyle bir yerde çekiliyor? Çünkü geceleri çalışan gariban bir şoförü canlandırıyor. Para biriktirecek, evlenecek, ailesine yardım edecek. Hem ailesine de yardımcı oluyor. Şoför Yusuf. Bildiğim bir mahalleyi kapatmışlar. Yani mahalleli yine çıkıyor, giriyor. Mahalleden olmayan kimseyi almıyorlar. Set herhalde yapım şirketi mahallenin muhtarına Ay güzel bir çok ödeme merak ettim. yaptı. Yarın hemen Ahmet Bey var muhtar soracağım neredeymiş. Evet. Orada çekiliyor. Hakikaten oradan güzel haberler alsan ne iyi olur ama sete de sen girebilirsin de herkesi Ruslar falan gidiyormuş, geri gönderiyorlarmış. Ben girerim bir şekilde bakarım set ekibinde kimler var. Sen gidersin. Peki onu da Bir de bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim artık hani o varoş mahalle falan dediklerimiz var ya onlar seni beni satın alır yani. Onlara işte inşaat şirketleri çoğunu satın aldı. Bir evler verdiler. 3 ev, 5 ev falan. Hepsinin 3-5 evi oluyor. Değil mi? Onlar arsaların, arazilerini, ev yerlerini rezidans yapılması için müteahhitlere verdiler, değil mi? Tabii, inanılmaz yani. Orada bir şey vardı, bir residence daha var. Ben oraya bakmıştım da bir beyefendi vardı amca. İnanılmaz yani 25 tane daire almıştı oradan. 25 daire. Evet, Çok güzel. evet. Çok güzel. Peki Hakan Sabancı'nın yeni kız arkadaşı. Hakan Sabancı'nın yeni kız arkadaşı kim? Arzu Altıntaş araştırdı, çözdü. Arzu, Hande Erçel'den sonra hiçbir kadında 15 günden fazla kalamadı Hakan Sabancı. Sürekli Kalamaz. sevgili değiştiriyor. Unutamıyor galiba değil mi? Muhtemelen öyledir. Yani neden bittiğini bir türlü öğrenemedik. Ama genelde erkeklerin tipik davranış şeklidir bu. Çok aşık olursa, kadın da bir şekilde kendi isteğiyle giderse sürekli partner değiştirmeye başlar. Enteresan yani işte araştırdık bulduk bir tane. Aynı yerlere gitmişler. Aynı yerlerde fotoğraflar, aynı konserlerde, aynı şehirde, aynı meydanda. Mesela kıza profili kapattırdı. Kız profilini kilitledi. Öyle mi? Sen Evet, buldun, yayınladın diye kıza profilini kilitledi. evet. Kız Türk değil ama değil mi? Değil, aslında ben Rus sandım ama birkaç kullanıcı Azerbaycanlı yazmış ama hiç gram Azerbaycanlıya benzemiyor. İnanılmaz güzel ve tatlı bir kız ama ne iş yaptığı falan hiçbir şey yazmıyor. Profili de açıktı. 1000-1300 takipçisi falan var. Çok da güzel bir kız. Her yere açıktı profili. Şu anda haberi girdikten sonra profili kilitlediler. Profili kilitlediler. Sen çünkü keşfettin, Hakan Sabancı'nın sevgilisinin kim olduğunu ortaya çıkardın. Evet. Hakan Sabancı bundan rahatsız oldu ve başkalarının da haber yapmasını istemiyor haliyle. Çünkü ailesi de hep konuşuruz zaten. Hande Erçel zamanında da çok öne çıkmasını aşk haberleriyle, çapkınlık haberleriyle istemiyordu Hakan Sabancı'nın, değil mi? Yine aynı şey geçerlidir. Yine yani Yani muhtemelen öyledir ama bugün birileri de yorum atmış. İşte bu adamda ne var bilmem ne, işte bununla mı çıkılır falan. Millet de garip yani. Bir kere çocuk çok yakışıklı bir çocuk ya. Yani inanılmaz. Hem yakışıklı hem zengin. Ben de tutamadım kendimi yazdım milletinin altına. Dedim yani Hakan Sabancı ile çıkmayacaksa bu kızlar kimle çıkacak? Adam yakışıklı, zengin, uçağı var, holdingi var. Daha ne yani? Hani sanki böyle yaşlı, moruk bir tipmiş gibi bir sürü yorum atmışlar da bütün kızlar da bayılır yani. Hem güç hem de çocukta yakışıklılık var. Çirkin bir çocuk değil ki Hakan Sabancı. Eli ayağı, kaşı, burnu, gözü çok yakışıklı bir çocuk. evet ama yani
Hakan Sabancı ile ilişkinin, devamı olmuyor. Yani bunu hiç kimse, bir en uzun yaşayan Hande Erçel oldu 2-2,5 sene. O da Evet, sonunda ayrılma garantili yani. İlişki evet. ayrılma garantili. Yani, devamı tabii Allah bilir ama adam başlarken, herhâlde kendi kafasında, bunu da bir zaman gelecek bırakırım diye başlıyor diye düşünüyor insan. Çünkü hepsini bıraktı ya. Evet. Sen hatırlıyor musun Bodrum'da sana yakın ev tutmuştum ben. Orada birkaç böyle minik küçük kız grubuyla tanışmıştım 20-25 yaşında. Mühim bir otel vardı orada. Genelde oraya gidiyordum ben plaja falan. Onlar böyle konuşuyordu. Mesela onlara istihbarat geliyordu. Hakan Sabancı bilmem ne beach'e gelecek. Sen bir gör. Saniyede bütün kızlar toparlanıyor Hakan Sabancı ile karşılaşacaklar diye. Bana çok komik geliyordu. Hani bana deseler ki Brad Pitt geliyor ben oraya yatmışım, uzanmışım. Öf yağımı alacağım da kalkacağım da asır geçer. Sana yemin ediyorum 10 gün boyunca ki oranın da o gittiğimiz beach en iyi otelinin denizi yani beach'i. Bir anda toparlanıyorlar, haber geliyor bunlara. Koşup gidiyorlar Hakan Sabancı geliyor diye. Şaşkınlıkla izlemiştim ben. Evet. Peki, Hakan Sabancı niye Türk kızlarıyla gezmiyor da, işte, şimdi bu Rus'la Norveç'e gitti galiba. Sen onları Norveç'te Evet, evet, yakaladın, değil mi? Norveç'te gördüm. Oslo'da gördün. Yani, Türk kızlarıyla neden gezmiyor da gidiyor bir Rus buluyor, her neyse Nasıl Azerbaycan. gezsin ki? Bir kere çok büyük risk. Şimdi herkes, atıyorum bir kız Hakan Sabancı ile çıkıyorsa 9 köye bunu yaymak ister. Kendi, şeyini Hımm. de havasını da atmak için. Şimdi burada bir yere gitse zaten olay olacak. Kız ertesi gün meşhur olacak. Birilerini de öyle meşhur etmek istemiyordur. Mecburen o taraflara gidiyordur. Bir de zaten çok enternasyonal çocuklar. Yani her yere gidiyorlar. Her ülkeyle bağlantıları var. O yüzden oradaki güzellerle takılıyorlardır. Bence de doğru yani. Düşünsene burada atıyorum biriyle çıktı. Yarın Sabancı sayesinde manşetlerde kız ve ünlü oldu. Sabancı sayesinde evet, evet. Burada öyle tabii, tabii ve Hakan Sabancı bütün her yerde o zaman. Burada bir kız ve o kızlar da duyurulmasını ister tabii. Hakan Sabancı sevgilisi bilinsin istiyor, ister değil mi? Kadınlar da Tabii ki, bazıları tabii hırs ki. yapıyor bunu. Tabii ki. Bir de yani şimdi o camiada kızlara da bir şey söylemek istemiyorum Dünya Kadınlar Günü'nde. Hani onlar için çok büyük bir şey Sabancı'yla çıkmak, Sabancı'nın onlarla yan yana durması, ne bileyim bir yerde diyorum ya sana, beach'ten pılı pırtıyı toplayıp koşuyorlar Sabancı gelecek diye. Onlar için çok büyük bir şey yani. Ah kadınlar, ah kadınlar. Semiramis Pekkan'ın köpeği Tina. Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın ikizi gibi kız kardeşi. Evet. İkizi gibi diyorum, aralarında 2 yıl var. Semiramis Hanım daha küçük ama ne kadar benziyorlar, ne kadar benziyorlar. En son bir AVM'de, oğlu ve köpeğiyle bir AVM'de görüntüleniyor. Minicik köpeği Tina. Tina, Afra Saraçoğlu'nun köpeğinin cinsinden. Şimdi unuttum cinsini. O kahverengi, ufacık, ve Poodle. poodle mı? Kahverengi poodle ve, dişi AVM'nin içinde video çekiyor birisi. Tina oturuyor çiş yapar gibi ve Semiramis Hanım da işte onu, tasmasından normal çekiyor, götürüyor ve sonra bu yayılıyor. İşte köpeği çişini yaptı, temizlemeden gezmeye devam etti Semiramis Pekkan diye. Böyle bir sürü paylaşım yapılıyor. Hıı. Semiramis Hanım da kendi, şeyinden, hesabından açıklama yapmak zorunda O kalıyor. kadar çok açıklamış ki yazık kadıncağız. Hı hı. Yani, diyor ki, işte, bu köpekler, koku aldıkları zaman bu hareketi yaparlar, çiş yapar gibi. Benim köpeğim diyor bütün ihtiyacını dışarıda görür, ondan sonra ben onu böyle yerlere götürürüm. Sana samimi geldi mi bu? Çok samimi geldi. Bir de tek dertleri bu mu yani? Semiramis Pekkan'ın köpeği oraya velev ki yaptı. Tek derdimiz bu mu memlekette yani? Dünya Ajda Pekkan dünya naziği bir insan. Kız kardeşi keza öyle. Türkiye'de inanılmaz nezaketleriyle anılan 2 kız kardeş. İşte doğaya, hayvana, ona buna inanılmaz saygılılar.
Yani orada bir yanlışlıkla hayvan bu, insanın çocuğu da yapıyor. O mu derdimiz yani? Ben bu insanları da anlamıyorum. Çok enteresanlar. Hani yapmış olsa senin de köpeğin var, benim de var. Mumble da çok tutardı rahmetli. Seninki de tutuyor biliyorum. Herhangi bir yere gittiğinde hiçbir zaman yapmadı ama hayvan nasıl çocuk yapabilirse hayvan da yapabilir. Bu dünyanın sonu değil. Orada hepimizin yanında hayvan besleyen herkesin zaten tasmanın üstünde artık tasmalar içinde poşeti çıkan özel tasmalar var. O tasmalar yokken hepimizin yanında poşet vardı, ıslak mendil hep vardı. Köpeği olanın aynı bebeği olan gibi çantasında bunlar vardır. Yapsa temizlerdi. Ne olacak ki yani? Olay arıyoruz ya da küçücük olayları büyütmeye bayılıyoruz yani. Ben çok inandım kadıncağıza. O kültürde, o nezakette bir insan görse ve yapmış olsa alırdı ama gerçekten köpekler bir koku aldığında yapıyor gibi yapıyorlar. Çünkü dişi köpek onunki anladığım kadarıyla. Erkek köpek çünkü bacağını kaldırır, dişi köpek tüner. O yüzden ben hak verdim ve çok haklı yani. Onunla uğraşacaklarına başka şeyle uğraşsınlar bence. Daha büyük sorunlarımız var. Onlara kafa yorsunlar biraz tepki gösterenler. Nasıl da nezaketli, nasıl nazik bir kadın değil mi? Ay üzüldüm Semiramis kadına Hanım. 5 tane video çekmiş. Nasıl bir sabır var? Ben olsam daral gelir size ne derim? Sinirimden gidip işettiririm yani. Çünkü benim artık tahammülüm de yok. AVM'ye götürüp işlettirirsin. Evet, yani bak işememişti, işedi şimdi. Bak şimdi de siliyorum derim. Yaparım yani bunu. Hani inanılmaz nezaketli bir kadıncağız. Yazık. Defalarca açıklamış orada. Yazık Ya, yani. yazık İnsanları o hakikaten. kadar darlatmamak lazım. Çok nazik, çok kibar, çok. Bir gün bir şey olmuştu da benim adminim, yardımcım onunla ilgili bir haber yapmıştı. O da katıldığı kendi YouTube programına bir konuk almış. Semiramis Hanım, Semiramis Pekkan. O benim yaptığım haberi konuşuyor. İşte ismini unuttum, bir adamın yaptığı bir haber filan diye anlatıyor. Ben de kanaldayım, yayındayım. Benim yardımcım yani benim yayından çıkmamı beklemeden o da sinirlenmiş bir adam diye bahsedince benim ağzımdan yazar gibi ya biz sizle tanışıyoruz Semiramis Hanım, siz beni tanıyorsunuz. Niye bana bir adam gibi böyle bir şey yazmış. Ay özür dilerim Bilal Bey, çok özür diliyorum Bilal Bey diye kadın bir döndü mesajda. Nasıl mahcup oldum biliyor musun? Nasıl kibar Evet. kadın. Bu özür dilenecek bir şey mi Allah aşkına? Ya dedim Semiramis, sonra ben tabii işi görünce, orayı görünce DM'i utandım. Ya bu niye özür diliyorsun? Özür dilenecek bir şey mi? Çok naziksiniz. Kusura bakmayın sizi üzdüysem falan. Bu sefer ben kendimi şey hissettim. Rahatsız hissettim biliyor musun? Evet, çok nazik insan. Bir de şimdi Çok nazik. hepimiz övünüyoruz ya, Müslümanız, şahaneyiz, bilmem neyiz. Kardeşim Ramazan ayındayız bir. Bu kadın çok büyük bir hastalıktan kalktı ve hiç strese girmemesi lazım. İnanılmaz büyük. Şimdi bunları sıçrarken, bu kötü yorumları yaparken herkes her şeyi unutuyor. Bence biraz ne kadar Müslüman olduğumuzu, ne kadar dindar olduğumuzu, ne kadar insan olduğumuzu hepimizin biraz hatırlaması lazım. Yani bir köpeğin çişi için ortalığı ayağa kaldırmamak lazım ki çiş de yok ortada. Şimdi bak bunu şey yapınca, bir şeyde Harbiye Ajda Pekkan konseri, Semiramis Pekkan, Ajda'nın da tanıdığı kadın arkadaşlarıyla protokolde oturuyor. 8-10 kişi ve konserin bir yerinde Semiramis Pekkan ve kadın arkadaşlar hep beraber kalkıyorlar, terk ediyorlar, gidiyorlar orayı. Hatırlıyor musun? Ve Evet, evet hatırlıyorum. Ajda Pekkan şarkı söylemeyi bıraktı. Buna şey terbiyesizce bir hareket, ne kaba bir, ne çirkin bir hareket falan diye mikrofonla kızdı kardeşinin bu yaptığı harekete. Bütün seyirciler de duydu. 4500 kişi Tabii. Harbiye'yi dolduran. Şimdi o kadın bu kadın. Bu kadar kibar, nazik, nezaketli bir kadın. Kardeşine bunu niye yaptı mesela? O zaman da açıklamadılar. Tam ne olduğunu ikisi de açıklamadı nedenini, sebebini. Hı Bir şey hı. oldu demek. O gün bir şey oldu. Şimdi yani bu kadını ne delirtti de Ajda Pekkan'ın konserini bıraktı gitti orada. Acaba Ajda Pekkan'ın ona yaptığı bir ters hareketin haberi mi geldi cep telefonuna? Bir yanlışın bir şey. Kardeş kardeşe
üzebilir böyle. Ne bileyim ben, bir şey mi geldi, ona bir haber mi geldi de Ajda Pekkan'dan hırsını o şekilde çıkardı, aldı filan diye düşünüyorum şimdi. Ya, Hımm. çünkü bu kadın bu kadar nazik, nezaketli, yani insanları üzmemek, doğruyu anlatmak için bak 4 video çekmiş story'de. Bu Evet. kadar uğraşan bir kadın orada herkesin önünde kız kardeşini niye zor durumda bıraksın, konseri bırakıp gitsin? Belki anlık çıktılar, sonra gerçi gelmediler. O zılgıtı yiyince Gelmediler, bir daha dönmediler. dönmediler. Bu ne terbiyesizlik, bu ne nezaketsizlik filan. Sonra O da barıştılar haklıydı ama. ama Ajda da. Yani ben olsam şöyle hiç kıpırdamadan izlerim Ajda Pekkan'ı. Bir de en öndesiniz yani insanın siniri bozulur. Ajda Pekkan çok başarılı ya. Bambaşka bir şey ya. Evet, evet, evet. Bambaşka, bambaşka. Serenay Sarıkaya'da biraz Ajda Pekkan havası var. Bak şimdi onu sorayım sana o zaman. Peki, Afra konusunu işlerken soracaktım bunu sana ama hadi tersten yapalım o işi. Şimdi, Paris Moda Haftası'na son 3 yıldır, eee, Hande Erçel gidiyor. Hande Erçel yine 2025'in ikinci yarısında Hımm. gitti. Aralık'ta gitti galiba. Kasım'da mıydı? Kasım'daydı. Gitti. Hande Erçel gidiyor. Serenay Sarıkaya gidiyor. Afra Saraçoğlu gidiyor. Sence orada en çok etki bırakan, dikkat çeken hangisi? Serenay Sarıkaya mı, Hande Erçel mi, Afra Saraçoğlu mu? En çok hangisi, eee, o atmosfere daha çok iz bırakıyor, daha çok yakışıyor, daha böyle bir star gibi, model star oyuncu havasında? Yani o konuda bir tek çok böyle cuk oturan Serenay. Ama diğerlerinin de hakkını yemek istemem. Afra'nın inanılmaz bir kitlesi var. Ama yani baktığında Serenay şov, sanki orası için doğmuş. Duruşu, bakışı, yürüyüşü, adımı, yani kız resmen orası için doğmuş. Orada şovu yapıyor. Hani Afra'ya falan baktığında, Afra Saraçoğlu'na, Hande Erçel'e, Hande daha naif bir kız. Duruşları, bakışları vesaire durduğunda çok iyi poz veriyor ama Serenay'ın girişinden çıkışına kadar her şeyi çok olay. Gördük işte oturması 2 metre bacağıyla o bile olay oldu. En çok yakışan Serenay, 2'nci Hande, 3'üncü Afra. En çok yakışan, Serenay. Serenay, daha tecrübeli, onlardan daha şeyde de eski, meslekte eski, daha, yakışıyor. Evet, daha fizik olarak da daha uygun. Evet. Ya, onda bir de Ajda Pekkan havası var. Surat da bak hiç hep derler ki maskülen surat, maskülen surat, maskülen surat. Hayır ya, Ajda Pekkan'a benzer bir surat var onda. Yani Hı hı. maskülen deyip de kızı erkek tarafına Ay yönlendirmeyelim. yok, Erkek ağzı gibi biraz değil. büyük olan herkese maskülen diyorlar. Evet, yani bazıları da çekemeyenler, bazıları diyor ki at suratlı falan. Hayır. Ajda Pekkan'a benzeyen kadın. Her şeyle. Havası da öyle. Hava da var. Ajda Pekkan 1970'li 80'li yıllarda saçını nasıl kestirirse bütün kadınlar Ajda saçı isterdi kuaföründen. Ajda Pekkan gibi giyinmeye çalışırlardı. Ajda Pekkan havası olsun isterlerdi kendilerinde de. Kuaförlerinden rica eder, makyajına kadar takip ederlerdi. Yani, bir devre imzasını atmıştı ve tabii kaç nesil Ajda Pekkan'ı taklit etti. Şimdi, Serenay Sarıkaya'da da öyle bir şey. Bak geçen gün bir gözlük taktı. Ben dedim ki yüzünü gizliyor mu bu gözlükte? Kocaman bir gözlük filan. A, moda oldu. Kim taktı ondan sonra? Çağla Şikel mi taktı? Çağla Şikel aldı. Çağla Şikel aldı, o gözlüğü taktı yüzüne filan. Kim bilir nasıl satılıyordur şimdi o gözlük. Ay, ben çok bayıldım o gözlüğe. Ben zaten büyük gözlük hastasıyım. Hiç küçük gözlük hayatta takamam. Bayıldım ama rakamı görünce artık dolar, euro çok arttığı için çok korkunç fiyatlar. Çok korkunç fiyatlar. Doğru söylüyorsun. 2'nci benim favorim, Afra Saraçoğlu. Afra Saraçoğlu'nun havası çok güzel, çok beğendim. Afra Saraçoğlu Paris'te dönüşü, duruşu filan. Orası podyum değil ama podyum gibi küçük bir şey yapmışlar Hı hı. dışarıda. Asıl podyum içeride, seyircinin arasında upuzun yürüyorlar koridorda. Eee Eee, Ama Afra Saraçoğlu'da da şey kumaşı var tabii yani, star kumaşı var. Ben Bence Afra'da biraz, dizi
oyuncusu. Diziyle birlikte bir enerjisi var. Hani mesela orada ben çok beğenmedim podyumda verdiği pozu vesaire. Çok böyle star manken havası yoktu. Onda diziyle birlikte, dizi ışığıyla birlikte ışığı olan bir kız. Ama Serenay dizide de çok iyi, podyumda da çok iyi, orada da iyi, orada da iyi. Hande Erçel de öyle. Mesela Hande'de de çok iyi poz verme yeteneği var. Çok başarılı. Afra biraz daha genç. Herhalde zamanla o da onu edinecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini nasıl buldun? Bu Balenciaga'dan bir ürün giydi, bir model giydi. Nasıl buldun? Sırtı açık. Hı hı. Paris'te hava gündüzleri 18 dereceye kadar çıkıyor ama geceleri bayağı serin orada da. Zaten şey kara iklimi Hı geceleri hı. 6-7 dereceye kadar düşüyor. Sırtı açık. Ben üşütür diye endişe ettim. Peki o sırtına baktım sütyen kopçası yok. Ne takıyorlar onlar? Nasıl gizliyorlar? Hiçbir şey takmıyorlar. Onu öyle o tarz bir şey giydiğinde ya göğüslerin çok belli oluyorsa buraya yapıştırılan bantlar var. Ya silikon şeklinde ya silikonsuz olan. Göğüs küçükse silikon şeklinde yapıştırılan var. Göğüs normal standartlardaysa bantlar var. Bant yapıştırıp çıkmıştır ya da hiçbir şey yapıştırmamıştır. Ona zaten sütyen olmaz. Olmaz. Eskiden şey sütyen takarlardı. Eee, O zaman bu şeyler yok muydu? Bantlar yok muydu? Hani Yoktu, elektrik bandı takıyorduk. elektrik bandı mı Siyah. takıyordunuz? Bir şey sütyenler vardı. Naylon gibi hiç belli olmayan, hiç ten renginde. Onlar bir ara çıktı da onların modası geçti ya. O artık çok sakil duruyor ve çok demode bir şey. Bak ben de iyi takip ediyorum. Evet, Bilmesem nereden de bilebilirsin bunu? çok kulise girerdim ben. He, İş için mikrofon kulislerden. uzatmak için, başka bir şey için değil, mikrofon uzatmak için. Yani röportaj. Paris Moda He. Haftası'nı ben akredite gazeteci olarak çok takip ettim. Rahmetli Şebnem! yok akredite gazeteci olarak, televizyoncu olarak rahmetli Erkan Özarman'la falan çok giderdik. O hep oradaydı biliyorsun. Paris'te Evet. evi de var. Beni çok severdi. "Hadi Bilal gelmiyor musun?" derdi. Atlardım giderdim. Onun orada müthiş çevresi var. Götürürdü beni ünlü modacılarla tanıştırırdı. Onların defilelerini izlerdim. Kuliste kızlarla röportaj yapardım, modellerle filan. Güzel yıllardı. Evet, işte Allah o rahmet yıllarda eylesin. siyah elektrik bandı hakimdi. Siyah elektrik bandı takıyordu herkes. Hımm. Ben tabii bandına kadar bakmadığım, kontrol etmediğim için Vallahi direkt bir daha bağırırım Şebnem diye. Yok, Şebnem beni biliyor. Şebnem beni biliyor. El sallıyor sana Şebnem. Aşkım benim. Şebnem sana el sallıyor. Evet, ünlü oyuncunun 500 milyonluk mu konak dedin? 500 milyonluk Yani konağı 10-15 sene önce benim kız arkadaşım aldı. 1.200.000 dolardı. Hatta orası daha yeniydi. İlk taşınanlardan biri benim kız arkadaşımdı. Orayı bir seller bastı falan. O satın aldığı ev su altında kaldı. Hatta ondan daha güzel bir evi jest olsun diye oranın sahibi işte o inşaat şirketi hediye etmişti. Çünkü kızın albümleri vesaireleri her şey sular altında kalmıştı. Şu anda da işte 1.200.000 dolar ne kadar ediyorsa ondan herhalde bir 3-4 katı fazladır. Bu konuya geçmeden başka bir şey. Burada şimdi notu gördüm de. Şimdi Paris'te Afra Saraçoğlu'nun o elbisesiyle yani o tanıtımda Balenciaga gecesinde giydiği elbiseyle beraber eee, kadınların olmazsa olmaz lüks ortamlardaki aksesuarlarından biri. Kadınlar bunu giyer, biz erkekler de neden giydiklerini hiç bilemeyiz, bilmeyiz. Buralarına kadar, dirseklere kadar eldiven. Bilekte eldiveni anlarım da dirseklere kadar. Dün Afra da giymişti. Siyah deri eldiven bileğe kadar. Bir şey bilek değil dirseğe de geçiyor. Hava için mi bu? Ay Gösteriş çok için mi? moda. Geçen yayında da söylemiştim ya bu sene Bir dakika. inanılmaz moda ve ben çok severim ve kutusuyla birlikte eldivenlerimi verdim. Bunları söyleyince ciğerim yanıyor. Benim eldivenlerimi geri istiyorum. Ne olur Su geri getirin, versinler. ciğeri yanıyor, su getirin. Yani sen de bu eldivenleri Ben mesela çok severim. Yani gündelik hayatta bile takıyordum. Bundan bir 10 sene önce herhalde çok modaydı. Her renk eldivenim vardı. O moda tekrar bu sene geri geldi. Ama
bu Arzu gitti eldivenleri dağıttı. Senin şapkaların filan da vardır o zaman. Sen o Onları da şapkaları da dağıttım. dağıtmışsındır. Bilirim, dağıtmışsındır. Kadınlar için aksesuar, bazı kadınlar için eldiven ve şapka. Evet, bu Yani sene çok moda buralara kadar eldiven. bu eldivenler, buralara kadar eldivenleri siz kadınlar takıyorsunuz da herhangi bir şeyde size yardımcı oluyor mu? Bir şey yaparken gün içinde Bizim hiç yok öyle değil mi? şeylere ihtiyacımız yok Bilal'cim. Bizi şık göstersin, kafamıza neler takarız yani. Mühim olan şık ve güzel olması. Mesela ben çok iyi hissediyorum eldivende. İstersem orayı tutabileyim, istersem tutamayayım falan filan hiç umurum değil. Onun nasıl göründüğüyle ilgilenirim ben. Güzel görünüyorsa bitmiştir. Güzel görünüyorsa bitmiştir. Evet, yani şimdi Afra Saraçoğlu da, elbisenin rengi siyah, simsiyah, eldivenler de simsiyahtı. Dikkatimi çekti. Yani tamamlayıcı bir aksesuar olarak güzel duruyordu ama dedim bunu mutlaka sormalıyım Arzu'ya. Bu eldivenler niçin takılır diye. Evet, ve gece after party'ye katıldı. Orada Balenciaga, defilesinin ve Türk arkadaşları vardı yanında. Onların biri fotoğrafçı, işte biri stilist, ekibiymiş Afra Saraçoğlu'nun. Onlarla beraber orada dans etti, eğlendi. Ondan sonra bugün de Paris'te hava güneşli ve 18 dereceydi. Yarım maraton varmış, Paris yarım maratonu. Bir sürü köprüler, yollar orada. Sen Nehri üzerinde çok güzel heykelli köprüler var. Sen çok gittin Paris'e, bilirsin. Evet. Oralar trafiğe kapatılmış. Turistler deli gibi kendilerini atmışlar dışarıya. Afra Saraçoğlu da dışarıda yürüyüş yaparken fotoğraf paylaştı. Onu da gördük. Çok Ama büyük de tezahürat vardı biliyorsun. Hepsi yabancı Afra Afra demeye çalışıyorlardı. Çok büyük ya tezahürat aldı orada. ya tanıyorlar kızı dizilerden. Hı hı. Tanıyorlar. Tanıyorlar. Peki şu şeyi lütfen evi yanan oyuncunun Aslan Karalar'ın başına gelenleri ve öğrendiklerini anlatır mısın? Sabah kör vakitte arkadaşımın telefonuna uyandım. O da aynı sitede oturuyor. Hemen o dedi senin işine yarar dedi. Bizim sitede bir oyuncunun evi yandı dedi. Ondan sonra at dedim görüntüleri, at resimleri. Ben kızı görmemiştim. Hiç de bilmiyordum ismini. Kim diye araştırdım, baktım. Ben haberi hazırlarken orada da iki dedikodu yaparken Bir arkadaşım. saniye, bir saniye. Şunu söylemeliyim. Sendeki videolar var ya bu yangınla ilgili. Medyadaki en güzel videolar. 5 dakika Ya magazinde gördüm. Yani böyle onları böyle çarşaf çarşaf açabileceğin keşke bir siten falan olsa da haber siten orada evet. yayınlasan. Çok çarpıcı görüntüler. Yangın anında komşu kadın senin arkadaşın o çekmiş değil mi? Evet, evet, evet o çekti. 5 dakika kaydır 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 o görüntülerin hepsini koymuşlar. Evet devam et lütfen. Ondan sonra, zaten artık öyle görüntülerden de biliyorsun başımıza bela geliyor. Beni Instagram'da şey yaptılar, şikâyet ettiler. Normal herkesin yayınladığı bir haber görüntüsü üzerine, telif atmışlar. O yüzden ben de artık çok dikkat ederek yayınlıyorum. Çünkü benden önce birisi girince direkt onun olmuş oluyor haber. İşte Doğru. haber verdi. Dedi böyle böyle ev yandı. Sonra konuştum arkadaşımla. Trafodan, şeyden ne kutusu? Elektrik kutusundan çıkmış yangın. Ondan sonra evet en üst kata kadar, ilerlemiş. Bayağı kötüymüş. Kızın 5 tane köpeği varmış. Onun yan komşusu da bir influencer bir kız. İsmini unuttum onun. O 5 köpeğini o yan komşusu almış. Şimdi o bakıyor. Evi yanan kız hastanedeymiş. Bayağı dumandan etkilenmiş. Bu arada hiç üstü başı o bu kıyafeti falan bayağı çok şeyi yanmış. Herhalde bu durumda çatı katında yaşıyordu diye düşünüyorum ben. Olabilir. Bayağı etkilenmişler ve çok üzücü bir durum yaşanmış. Ne olacak bilmiyorum ama o ev kiralık. Sordum hemen arkadaşıma. Kiralık mı? Evet, ev kiralık. Bakalım ne olacak şimdi? Ev sahibi ne diyecek? Ne olacak, ne bitecek? Kızın değil yani ev. Tabii, bir kere şunu söyleyelim önce herkese, lütfen yaşadığınız yerlerin, sigortasını yaptırın mutlaka. Sigortalı evlerde oturun. O kadar önemli ki. Bakın şimdi bu ev mesela sigortalıdır diye düşünüyorum. Bu yangın masrafının büyük bir kısmını sigorta karşılar ama sigortasızsa
Yazık yani. Bu ev sahibiyle mahkemelik olur sigortasızsa. Tabii, Çok evin yazık. hâli çok kötüydü. Gördün mü sen son hâlini? Gördüm, gördüm, çok kötü. Yok, hani, senin paylaştıklarını gördüm. Çok kötü Hayır, ondan ortada. sonrası yangının bittikten sonraki Yok, hâli çok kötü. onu görmedim. Çok varlıklı bir ailenin kızı bu. Ailesi Ankara'da sanayici, makine imalatı falan yapan bir ailenin kızı Aslıhan Karalar. Kendisi Hakan Sabancı'nın 2018 senesinde, 2017'de Best Model World seçildi bu kız. Sonra sevgilisi oldu. Hakan Sabancı'nın sevgilisiydi. Bundan 8 sene evvel. Sinan Akçıl'ın sevgilisiydi. Sinan'a sor, dostum, arkadaşım, dostum. Sinan öyledir biliyorsun. Sevgilisiydi Sinan Akçıl'ın. İşte Burak Özçivit'le Diriliş Osman'da oynadı. Varlıklı bir ailenin kızı. Çok geçmiş olsun yani, annesi fark etmiş diye okudum. Sende de öyleydi değil mi? Sahura Evet. kalkınca. Evet, Sahura evet. kalkınca. Evet, bir koku hissetmişler, sahurda. O kokuyla birlikte Allah'tan sahura kalkmışlar, yoksa yanacaklardı yani. Çok korkunç bir olay. Çok korkunç. Canım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. İnşallah seyircimiz de, beğenmiştir. Bizi izleyenler de beğenmiştir. Dostlar, beğeninizi bize beğen yaparak ve abone olarak gösterirseniz çok mutlu edersiniz ve bizi tavsiye edin lütfen. Paylaşırsanız da, çok mutlu oluruz. İyi ki varsınız. Yarın yine Arzu Hanım'la karşınızda olacağız. Arzucuğum, yarın pazartesi saat 20'de. Pazartesi 20'de, evet. Beraber olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.